Kuruluş Orhan oyuncularıyla yapacağımız keyifli röportajlar için Bozdağ Film platolarındayız. Bu haftaki konumuz çekimlerdeki en zorlu anlar. Kamera önü ve arkasında çalışan yüzlerce kişinin yanında atları da unutmamak gerek. Her oyuncu diziye dahil olduktan hemen sonra karakterinin can yoldaşı olan atıyla talimler yaparak at binmeyi öğreniyor. Ama bazen buna alışmak zaman alır. Ata binmekten çok geriliyorum. Hiç bu konuyu böyle saklamayacağım. At sahneleri beni çok geriyor ve çok yoruyor, yani mental olarak yoruyor. Aslında burada çok iyi bir ekibimiz var. O yüzden kendimi güvende hissediyorum ama yine de atla bir bağ kurmak. Sonuçta yazılı bir senaryo var ortada. Ve o senaryoda olan şeyleri hem duyguyla hem de atı yönlendirebilmek mental olarak çok yorucu olabiliyor. Böylesi büyük bir ekiple bu kadar derinlikli bir işi ekrana taşımak kolay değil. Çoğunluğu kış aylarında yapılan çekimler tüm ekibin saatlerce soğukta, yağmurda, hatta kar yağışı altında çalışmasını gerektiriyor. Genelde işte dışarıda olduğumuz, soğukta çalıştığımız zamanlar oluyor. Mesela bazı sahneleri işte kışın karda falan çekmiştik. Yani sahne mesela çok aslında küçük ve hani normal bir sahnemiz. Yani ata biniyoruz, gidiyoruz, iniyoruz. Bir ufak bir aksiyonumuz var. Öyle bir sahnemiz vardı. Ben, Flavius ve Kara Halil. O gün çok kar yağıyordu mesela ve ellerimizi hissetmiyorduk. Atlar da çok üşümüştü ve böyle dizgini falan tutuyoruz atın ama hani yani nasıl tutmuşum, hani çok sıkıyor muyum, sıkmıyor muyum onu bile hissetmiyoruz. Çok değişik bir soğuktu. Orada mesela ama o da keyifliydi. Böyle değişik bir deneyim oldu benim için. En çok zorlayan hava şartları oluyor bence bu işte. Özellikle kışın. Bence en zorlu o. Çok böyle zorlandığım sahneler tabii ki oldu. Geçen sene Orhan'la Alaaddin'in kavga ettiği bir savaş sahnesi vardı. Bugün hipotermi geçiriyordum yani. Çok zordu. Bu sene de yaralanıp derede çamurların içinde yüzdüğüm bir sahne vardı. O da zordu. Çetin hava koşulları Kuruluş Orhan oyuncularının kabusu gibi. Uzun saatler sonunda yorgunlukla birleşen soğuk oyuncuların işini bir hayli zorlaştırıyor. Beni en çok zorlayan kısmı hava koşulları oluyor. Mesela dün 6 saat yağmurun altında bir sahne çektik. Şile'deydik, çok rüzgarlıydı. Yağmur yağıyordu, atlar üşüyordu, biz üşüyorduk, ekip üşüyordu. Genel olarak bence bizi en çok zorlayan şey hava koşulları oluyor. Özellikle dış çekim günleri ve havada kötüyse eğer çok zorluyor. Kalabalıksak bir de biraz beklemek insanı yorabiliyor. En çok yorulduğum, düşündüğüm sahnelerden biri belki bu işte yalandan düğün yaptığımız olabilir. Onu çok böyle uzun çekmiştik. İmrenerek baktığımız ünlü oyuncuların işi zannettiğimiz kadar kolay değil. Yağmur, kar derken işin sonu bataklığa kadar varıyor. Çok zorlamıyor artık. Gerçekten. Artık ev gibi olduğu için bir de benimsemiş olmanın verdiği bir düstur da var tabii ki. Zorlamıyor. Sadece en zorlandığımız sahne olarak Osmanlı döneminde bir sahne çekmiştik biz. Çamurların içerisinde hava inanılmaz soğuktu ve hepimiz zaten hasta olmuştuk o günün sonunda. Çok uzun saatler geçirdik çünkü çamura saplanıyorduk sürekli. Oradan da çıkamıyorduk. Kalabalıktık ve hani ısıtıcılarımız var vesaire, abalar var üzerimizde ama onlar da bizi korumuyordu. O gün oldukça zorlandık diyebilirim. Hem ruhen hem bedenen güç isteyen anlar. Doğum sahnesi o çok zordu. Hem duygusal anlamda zordu hem hani fiziksel anlamda zordu çünkü akınıyorsun ve gerçekten akınıyor gibi oluyorsun. Bütün kaslarım falan böyle kasılmıştı. Sonra bütün vücudum ağrıdı. Sanki çok hani ertesi günü sanki çok gerçekten böyle saatlerce spor yapmışım gibi. O sahne böyle ama duygusal anlamda da bayağı bir hani vücut şaşırdı. Hani gerçekten doğum mu yapıyorum diye böyle beyni şaşırttık. Ama güzeldi. Sonra izleyince çok tabii ki mutlu oldum. Değdi yani. Oldukça uzun bir sahne olduğunu hatırlıyoruz. Evet, çok uzun bir sahneydi. O sahneye galiba saat 10 gibi kayıt dedik ve saat 5 gibi bitti. Ve hiç kesmedik. Hiç böyle sağ olsun ekip yemek arası da vermedi bizim duygularımızı ve oyunumuzu bölmemek için. Böyle işte kaç saat oluyor? 10'dan 5'e kadar çektik o sahneyi. Ama güzeldi. Benim için çok güzel bir sahneydi. Evet kesinlikle. Yani tabii ki hani o oyun hani gerçek doğum değil. Ama o bile o kadar beni etkilediyse ve o kadar beni zorladıysa gerçek doğumu düşünemiyoruz. Bütün annelere buradan
Selamlar, öpüyorum hepinizi. Bir de ekibin gülmekten çekemedikleri anlar var. Belgin Şimşek son zamanlarda herkesin sinirlerinin boşaldığı ve uzun süre güldükleri sahneyi anlatıyor. Geçenlerde bir sahne çektik. Evrenus'un çocuğu oluyor, kadın tepeye çıkıyor. Orada işte Evrenus'un bir çocuğu var diyor. Çok eğlendiğimiz, çok güldüğümüz bir sahne oldu. Onu da sanırım sabah 4-5'e kadar çektik o sahneyi. Sahneyle alakası yok durumun sanırım. Hani çok eğlenceli bir sahne değil ama oyuncu arkadaşlarımızla beraber gerçekten hani kahkaha atarak saatlerce süren güzel bir sahne çektik diyebilirim. Kendimiz çok eğlendik kamera arkasında biz. Aslında sahne oldukça normal görünüyor. Dramatik bir sahneydi ama sabaha karşı olmanın hafif böyle bir uykusuzluğuyla beraber hani biz gülmekten bir ağlama gerçekleştirdik orada. Biraz herkes saçmalıyordu artık böyle replikler falan kaymaya başlayınca tutamadık kendimizi. Kendi içimizde eğlendik ama.